Merhaba hocam, podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Bilim, mühendislik, teknoloji ve girişimcilik tabanlı insanların yaptıklarını, başarı ve başarısızlıklarını dinliyoruz. Bu bölümde konuğumuz Profesör Doktor Filiz Vardar. Konunun biyoloji alanında birçok farklı başarısı ve başarısızlığı bulunuyor. Bunları şimdi Filiz hocamızın kendisinden dinliyor olacağız. Filiz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filiz Hoca kimdir? Neler yapar? Bize kısaca bunlardan bahseder misiniz? Evet. Filiz Hoca Mehmet Polat Yılmaz'ın halasıdır. Akrabalık ilişkilerini kullanarak kendisi benimle bir röportaj yapmayı istedi. 1978 doğumluyum. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümüne girdim. O tarihten beri hep bu koridorlardayım. Filiz ne yapar? 2001 yılında burada yüksek lisans tezimle birlikte araştırma görevlisi olarak göreve başladım. O yıllardan beri bitki biyolojisiyle uğraşıyorum. Bitki biyolojisi derken bitki gelişimiyle alakalı olarak işte özellikle abiyotik dediğimiz ağır metal gibi maddelerin bitkiler üzerindeki etkileri, işte gelişim sırasında özellikle çiçekli bitkilerin çiçeklerindeki gelişim sırasındaki hücre ölümü, işte yine ağır metal veya işte abiyotik stres dediğimiz stres koşulları altındaki hücre ölümüyle ilgili çalışıyorum uzun yıllardır. Peki hocam biyolog genel olarak kimdir? Biyologlar ne yapar? Evet. Şimdi 16 Nisan Biyologlar Günü olarak dünyaca kutlanıyor birincisi. Biyologlar kanunu yasası çıksın diye çok uzun zamandır, uzun yıllardan beri biyoloji dernekleri özellikle çeşitli kurumlar uğraşıyor. Şu an mecliste inşallah geçerse biz daha güçlü olacağız. Biyolog ne yapar? Biyolog aslında çok fazla şey yapar. Geçen sene bir biyologlar çalıştığında bir hocamızın söylediği söz benim çok hoşuma gitmişti. Bir hekim bir insanı kurtarırken bir biyolog bütün doğayı kurtarır. Dolayısıyla bir biyoloğu siz sağlık alanında da görebilirsiniz. Tarım, ormancılık veya işte veterinerlik bilimleriyle ilgili çeşitli ekolojik faaliyetler içerisinde görebilirsiniz. Bir sürü mezun ettiğimiz öğrenci var. Onlar da o kadar geniş alanlarda çalışıyor ki. Doktorasını tamamlamış geçmiş dönem öğrencilerimizden bir tanesi işte deniz memelileriyle ilgili çalışıyor ve bir derneği var, uluslararası alanda çalışıyor. Bunun dışında kök hücre merkezlerinde çalışan, kanserle ilişkili merkezlerde çalışan, tüp bebekle ilgili merkezlerde çalışan, sağlık sektöründe biyolog ünvanı alarak çeşitli mikrobiyoloji veya farklı genetik laboratuvarlarında çalışanlar, akademisyen olarak hayatına devam eden, tabii şimdi veri bilimleri de çok önemli. Mesela mühendisliklerle işbirliği halinde biyoinformatik tarzında çalışmalar da yapan çok fazla mezun öğrencimiz var. Eğitim alanında da çalışan çok fazla var. Dolayısıyla yani biyoloji deyince böyle bir iki tane meslekle veya kısacık bir tanımla işi maalesef kapatamayız. Aslında tüm dünyada olduğu gibi biyoloji bilimi çok önemli. Çünkü yaşam bilimi. Yani halkın gözündeki sadece biyoloji öğretmeni olarak çıkar mantığının tamamıyla tersine aslında. Yani öyle aslında evet biz hiç nasıl diyeyim sıkılmadan, usanmadan sürekli anlatmaya çalışıyoruz bir biyoloğun önemini her yerde, her alanda olduğumuzu. Tabii onların en rahatlıkla, en sıklıkla gördükleri biyoloji öğretmenleri karşılarında. Dolayısıyla onunla özdeşleştiriyorlar ama eğitim alanı dışında araştırmacı olarak yurt içinde ve yurt dışında çok fazla mezunumuz var. Çok fazla mezunumuz var. Oradan tekrar gelip burada akademisyen olarak hayatına devam eden, kendilerine ait şirket açıp sarf veya kimyasal madde alanında bize tedarikçi olan, işte bu alanda yine yüksek lisans doktoralarını tamamlayan, laboratuvar kuran, biraz önce saydığım bir sürü alanda çalışan çok fazla mezunumuz var. Biz de onları elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Ne kadar yeterli olabiliyoruz bilemiyorum ama eğitim öğretimde de her sene yenilikler yaparak daha donanımlı mezunlar vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Teşekkür hocam. Uzmanlık alanınızın bitki biyolojisi olduğunu söylediniz. Bu alana sizi yönelten şey ne oldu? Yani biyoloğun bu kadar geniş alanlarından sadece bitkiye yönelmenizin sebebi neydi? Şimdi çok ilginçtir aslında. Öğrenciler biraz önyargıyla gelir. Birinci sınıfta itibaren ben bitki sevmiyorum falan diye böyle kalıp cümleler kullanırlar. Ben de onlara çok fazla şey sorarım şöyle böyle falan örnekler vermek için. En son bir tane çok inatçı bir öğrencimiz denk gelmişti. Ben ona demiştim ki sen parayı sever misin demiştim. Evet demişti. Dedim para da kağıttan yapılıyor. Kağıdın kaynağı da yine bitkilerdir dedim. Şimdi bu tabii işin esprili tarafı da şöyle bir şey, aldığımız oksijenden tutun da besin kaynaklarına, giydiğimiz kıyafetlere, kullandığımız kalem, oturduğumuz eşyalar, masa, her alanda bitkiyi görüyoruz. Dolayısıyla aslında yaşamın temeli bitki. Şimdi en başta oksijensiz solunum yapamayacağımıza göre oksijenin bir kaynağının olması lazım. Biliyorsunuz ki çok geçmiş dönemlerde
Atmosferde oksijen yoktu. Nasıl? Fotosentezle ilk olarak bunlar siyanobakteri dediğimiz mavi yeşil alglerle başlıyor. İşte ilk önce suda bunlar yoğun olarak birikmeye başlıyor. Sonra atmosfer derken karaya doğru yaşam başlıyor. Karadaki yeşil bitkilerin alglerle işte çeşitli önce iletim demeti olmayan sonra daha gelişmiş bitkilerle başlıyor. Yani bizim soluduğumuz temelde oksijenin kaynağı bitkiler. Onların yaptığı fotosentez. Dolayısıyla biz her halükarda sevmek zorundayız bitkileri. Sevmiyorum diye ifade eden bir öğrenci olmamalı. Bunu işte ama sevdirerek tabii ki yapmak lazım. Ben nasıl bitkiyi seçtim? Birazcık da tabii yönlendirmeyle oldu ama çok da severek çalıştım. Bu arada ben biyolojiyi seçmemin nedenini anlatayım. Adını da anmak istiyorum buradan, kulakları çınlasın. Biyoloji öğretmenimiz, ben Kadir Has Lisesi mezunuyum. O zamanlar süper liseydi. Oranın da ilk mezunlarındanım. Bu arada da Marmara Biyoloji'nin de ilk mezunlarındanım ben. Kulakları çınlasın Yasemin Gürsel isimli bir biyoloji öğretmenimiz vardı. Bize biyolojiyi çok sevdirdi. Benimle birlikte bir sürü biyoloji okuyan arkadaşlarım oldu liseden. İşte bir kısmı eğitim hayatında, bir kısmı işte akademisyen olarak veya bir kısmı farklı özel sektörde çalışıyorlar. Onun sayesinde ben biyolojiyi seçtim. 4 yıl boyunca çok severek, çok büyük bir zevk alarak okudum. Mezuniyet sonrasında yüksek lisans yapmak istedim ama açıkçası aklımda nasıl bir şey çalışacağıma dair çok da böyle bir fikri yoktu ama bitkiye de çok da uzakta değildim. Çok severek başladım. Rahmetli hocam Profesör Doktor Belma Derman Semiz ile doku kültürü çalışmaları, alüminyum toksitesi şeklinde başladım. Ondan sonra bitkiyle devam ettim. Çalışma materyali olarak çok daha rahat tabii ulaşabildiğimiz için bunun üzerinde devam ettim. Böyle halen daha bitkilerle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Normalde bölüm seçmeyi bu kadar köklü bir temele oturtmak çok çok zordur. köklü, acayip hani köklü. Benim aklıma daha çok şöyle bir şey vardı. Hani evde bir sürü bitki vardı. Bitkileri beslerken Hayır, yok, yok. bunu tercih etmek olmuştu Yok, ama yok. bayağı köklü bildiğimiz çok köklü. Ta doğuştan liseden biyoloji beri. istiyorum gibi Tabii gelmiş. çok seviyordum yani. Oldukça yüksek notlar alıyordum. Çok seviyordum. Çok hani ilgi çekerek okuyordum. Her türlü hani böyle ekstra kenarda köşede kalmış bilgileri falan zihnime yazıyordum. Mesela fizikten kalmak üzereydim neredeyse ben. Hani fiziği sevmediğim için mi kalıyordum? Kaldığım için mi fiziği sevmiyordum bilmiyordum ama mesela hiç aklıma gelmeyen dallardan bir tanesidir ona benzer alanlarda okumak. Ama biyolojiyi çok severek yazdım. Öyle rastgele puanım ona yetiyordu falan filan olmadı. Çok severek yazdım. Hatta moleküler biyoloji istiyordum. O zamanlarda sadece Boğaziçi'nde vardı ama tabii çok yüksekti puanı. Olmadı. O kadar çalışamamışız. İşte biyolojiye buradan başladık. Bu iki koridorda Fen Edebiyat Fakültesi'nin ilk biyoloji öğrencilerinden biriyim. Mezun olan ilk öğrencilerinden biriyim ve akademisyen olarak burada kalan hani o devamlılığı getiren kişiyim ben burada. Öğrenci arkadaşlara da söylüyorum. Çok uzun yıllarımı burada harcadım. 26 yıldır bu koridorlardayım. Peki hocam tek bir okulda kaldığınızdan bahsediniz. Bu size ne kattı ya da sizden ne aldı tam olarak? Ya şimdi bizde şöyle bir şey vardır. Eğitimciler arasında sadece hani YÖK'e bağlı akademisyenler için söylemeyeyim. Eminim öğretmenler de öyledir. İşe gidiyorum demeyiz biz. Okula gidiyoruz deriz. Ben yıllardır okula gidiyorum mesela. Bitmedi eğitim hayatımız, bitmedi okuma hayatımız. Tabii ki ikinci evi veya bazen hatta evimizin önüne geçiyor buradakiler. Birinci evim falan gibi oluyor. Çünkü sabah karanlıkta bir geliyoruz, akşam geç vaktine kadar burada. Yeri geldi hafta sonu, geçmiş dönemlerde. Bazen daha geç saatlere kaldık. Bu kısımda çok güzel, çok ait hissediyorsun kendine. Senden bir parça. Yani şu anda duvarlara falan baktığımda hani eskiden burada bu vardı, sonra bu oldu falan diye tüm hikayesinin tarihini anlatabilirim fakültenin. Diğer hocalarımız gibi tabii ki de. Ama tabii dezavantaj olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. Farklı yerler görmek, farklı bakış açılarını tanımak, işte farklı ekolden gelen gerek akademisyen, gerek idari anlamda insanlarla bir arada olmak tabii ki pozitif anlamda insana katkılar sağlıyor. Hani daha başka bir bakış açım tabii ki de olabilirdi. Onu da nasıl yaptık? İşte farklı üniversitelere yeri geldiği zaman küçük çalışmalar için gide gele o kişilerle, farklı kişilerle çalışarak kapatmaya çalıştık ama ben şunu düşünüyorum, bir akademisyenin kısa dönemde de olsa farklı bir üniversitede veya yurt dışında mutlaka bir deneyim edinmesi çok faydalı olabiliyor. Şimdi bunu nasıl yapabilir tabii ki? TÜBİTAK'ın çeşitli bursları var, bunlarla olabilir veya Erasmus personel hareketliliğiyle olabilir. Biz davet edebiliriz, onlardan bir sürü şeyler öğrenebiliriz veya biz gidebiliriz. O yüzden genç akademisyenlere öneriniz ne diye veya genç öğrencilere öneriniz ne diye sorarsanız mutlaka bu şekilde bir deneyim sahibi olması iyi olur diye düşünüyorum. Hani bu illa farklı yurt dışı değil de farklı illerdeki
üniversitelerde olabilir yine görgü açısından. İşte projeler aracılığıyla olabilir, personel hareketliliğiyle olabilir. Bunun gibi şansları değerlendirerek gitmek, bakmak, bakış açısını değiştirmek çok önemli diye düşünüyorum. Peki hocam, doktora tezinize dönmek istiyorum. Doktora Çok tezinde çalıştığınız Uzun yıllar İstanbul nazendesi Evet. bitkisiyle alakalı bizle paylaşmak istediğiniz. Bu çalışmayı yürütürken Evet. karşılaştığınız unutulmaz bir anınız var mı? Var, ağladım. Ben genelde gülen bir insan olmaya çalışırım. Yani tabii ki sinirlendim, kızdığım zamanlar var da nadir ağlayan bir insanımdır. Ben o tezi bitirirken ağladım. Herkes bir kere ağlıyormuş demek ki doktora tezini bitirirken. Şimdi şöyle bir şey, İstanbul nazendesi Latince adı Laterus undulatus. Undulatus Latince'de karşılığı şu undulat, yani kenarları böyle ondüleli veya işte ne bileyim böyle dalgalı anlamına geliyor. Hakikaten de bu bitkinin yaprakları, yeşil yaprakların kenarları böyle dalgalıdır. Oradan almış adını. Çok da güzel bir şey vardır, çiçeği vardır. Fabaceae veya leguminoz veya bizim baklagiller ailesine ait bir bitki. Endemik bir bitki. Yani İstanbul'a özgü, başka bir yerde olmayan bir bitki. Ben tabii bunun embriyolojisiyle ilgili çalıştım. Esas başka bir hocamız var, Laterus konusunda uzman. Onun da Fatma hocamız. Şu an Trakya Üniversitesi'nde, onu da kulaklarının içine atmak isterim. Esas uzmanı odur Laterus'ların. Bunun tabii anter gelişimine çalıştım. Ben elektron mikroskobu yöntemini bu sırada öğrendim laboratuvarda çalışırken. Bayağı zordu materyal olarak. Ama çok güzel bir bitkiydi. Topladığımız yerlerde Beykoz civarıydı. Böyle bir açtığı zaman mesela onun çiçeklenme zamanı böyle Nisan, Mayıs gibi tüm o yetiştiği yer harika bir pembe renk alır mesela. Çok görsel olarak çok güzel bir bitkidir. Aslında peyzaj açısından da değerlendirmesi gereken bitkilerden bir tanesi diye düşünüyorum. Çok da uzun yıllar mesela var olan, ekilen yerde yaşantısını sürdürüyor. Ailecek eşimle birlikte falan, bir de bir arkadaşım vardı, genelde toplamaya giderdik. Bayağı böyle Beykoz'un arka köyleri civarından topluyorduk onu. Hocam, endemik bitkilerden bahsettik. Aslında ülkemiz bu yönden de bayağı zengin olduğunu biliyorum. Bu endemik türleri sizce yeterince özveri gösteriyor muyuz? Yeterli özeni gösteriyor muyuz? Bunların araştırılması, toplanması veya biriktirilmesi konusunda, Evet. insanların aydınlatılması konusunda. Gördüğünüz gibi içimi çok derin derin çektim. Şimdi tabii endemizm dışında Türkiye Avrupa ile mesela karşılaştırıldığında çok fazla bitkiye, farklı bitkiye ev sahipliği yapıyor. Çok da fazla endemik bitkimiz var, çeşitliliğimiz var. Bu konuyla ilgili çok da fazla çalışan mesela Türkiye genelinde insanlar var. Türkiye Florası'nın revizyonu yapılıyor mesela şu anda. Türkiye Florası diye bir kitabımız var. Ben yakinen takip ettiğim için Türkiye genelinden bir sürü bitki sistematiği çalışan hocalarımız var. Bunlarla birlikte Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nden çalışan arkadaşlar da var. Ama şu an hani adını söylemeyi unuttuğum bir sürü merkezler var. Tekrardan florayı düzenleyip endemik bitkileri koruma altına almaya çalıştıklarını biliyorum çeşitli projelerle. Ancak maalesef ki çeşitli unsurlar ki insan eliyle işte kentleşmenin artması, işte insan nüfusunun artması sebebiyle bir kısmını da kaybediyoruz. Mesela kumul alanlara ait bir sürü endemik bitkiler var. Hatta şurada 2 tanesinin de resmi var. Kadıköy çiğdemi falan mesela. Biliyorsunuz bu kentleşmeden dolayı bir kısmının soyu tükenmeyle karşı karşıya. Mücadele eden de çok da fazla vakıflar var. Çok fazla çalışan sistematikçi hocalar var ama bazen de bazı şeylerin de maalesef önüne geçilmiyor anladığım kadarıyla. Teşekkürler hocam. Birçok çalışmanızda da alüminyumun bitkiler üzerindeki etkilerinden bahsetmişsiniz. Evet. Biraz garip bir soru ama neden alüminyum? Neden hocam podcast? Ya şimdi şöyle, yüksek lisans tezim sırasında çalışıyordum tabii. O zamanlarda yüksek lisans tezimi 2001 yılında aldım. Bu Profesör Doktor Nermin Gözü Kırmızı yardımcı olmuştu bana tez konusunun seçimi ve çalışılması sırasında. Sağ olsun her zaman destekçimiz oldu. Şimdi emekli, çok önemli, Türkiye'nin çok önemli moleküler biyoloji ve genetik alanında, bitki biyoteknolojisi alanında yetiştiriyor hocalarımızdan bir tanesi. Hep örnek aldığımız hocalarımızdan biri. Kendisi vermişti alüminyum toksitesini. Alüminyum şöyle bir şey, yerkürede bulunan, en çok bulunan 3. elementlerden biri. Dolayısıyla hani insan eliyle doğaya karışmasının ötesinde
yeryüzünde, toprakta da doğal olarak var. Normal şartlarda bir kompleks halinde bulunuyor. Bitkiler tarafından çok fazla alınamıyor. Ancak asit yağmurları veya işte çevre kirlenmesi veya işte insan eliyle alüminyum atıklarının miktarının artmasıyla birlikte bitkiler tarafından alınıp toksisiteye sebep oluyor. Ne oluyor mesela? İşte kök sistemi gelişmiyor. Kök sistemi gelişmeyince topraktan çok fazla su ve mineral madde alınamıyor. Alınamadığı zaman işte yaprakları sararıyor. İşte çiçek meyve vermeye kadar gidemiyor gibi verimde azalmaya sebep oluyor. Biz hani uzun yıllar laboratuvar şartlarında, tarla şartlarında değil tabii ki de, arazide değil de laboratuvar şartlarında özellikle kısa süre, işte bir 15 güne kadar biraz daha uzun süreli çalışmalar yaptık ama ciddi anlamda toksite oluşturduğunu gördük. Bunun ardından sonra nano partikül çalışmalarına da geçtik. Yani yeni nanovest diye bir terim var mesela. Onlar da yavaş yavaş doğada birikerek insan, hayvan, işte bitkilere de toksite oluşturma ihtimali var. Hani mucizevi bir şeymiş gibi gözüküyor ama bir anlamda da konsantrasyonu arttıkça havada, toprakta, suda o da toksiteye sebep olabiliyor. Mesela bunun da alüminyumdan nanopartikülünü çalıştık. Belli konsantrasyonun üzerinde o da toksiteye sebep olabiliyor. Çok düşük oranlarda teşvik edebiliyor bitkiyi ama belli oranlarda yine toksiteye sebep olabiliyor. Bayağı bir konuyla ilgili böyle çalışmalarımız var. Yani inşallah bilim dünyasına da ufak da olsa bir katkımız olmuştur bunlarla. Bu bitkilerde metallerin birikmesi bildiğimiz kadarıyla zararlı bir durum. Tabii, Özellikle zararlı. yenilenebilir bitkilerde. Yani sadece mesela alüminyum değil, onun dışında mesela bölümde bir sürü hocalarımız var çalışan. Kadmiyum toksitesi, nikel toksitesi, kurşun toksitesi, mesela ne kadar biriktiriyor diye emekli ve halen daha çalışan hocalarımız var geçmişte bunlarla ilgili. Mesela işte otoban kenarında toplanan bir bitkiyle ormanlık arazide toplanan bir bitki arasında çeşitli analizlerle ağır metal farkına bakılmış. Örneğin otobandan toplanıp da yenilen, satılan, işte bir şekilde besin zinciri içerisine giren bitkilerde çok yoğun miktarda bu ağır metallerin varlığı belirlenmiş. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bölümümüzde Profesör Doktor Gülşah Çobanoğlu isimli liken çalışan, mantar alp birlikteliği çalışan bir hocamız var. Özellikle ağır metallerle ilgili kendisi de bir analiz yapmış. Bunlarda da mesela çok yoğun miktarda ağır metal biriktirdiğini biyoindikatör olarak mesela geçiyor. Biriktiği ortaya çıkarılmış. Peki biz son Gösterilmiş. kullanıcı olarak, yani bunu manavdan alıp yiyen insanlar olarak bu metallerden sakınmamızın ya da kaçmamızın bir yolu var Kaçmak mı? gerekiyor tabii, işte bir yere kadar bazı metaller, işte mesela bakır gibi belli oranlarda vücutta çeşitli enzimlerin yapısına girdiği için ihtiyaç var ama çok düşük oranlarda. Bunlar mikro elementler falan diye geçiyor ama fazla biriktiği zaman çeşitli hastalıklara sebep olabiliyorlar. O yüzden kaçınmak lazım da nasıl, hani deniliyor ya sürekli, işte şunu yemeyin, bunu yiyin, bunu almayın, onu, bu organiktir falan. Organik lafı var bir de mesela, ben çok komik geliyor o arada. Yani sürekli bir şeylerden kaçıyoruz ama nereye kadar kaçacağız bilmiyorum ki yani. İşte tohumlarımızın mesela çok düzgün tohumlar olması lazım. İşte pestisit dediğimiz çeşitli böcek ilaçlarından uzak yetiştirilmesi lazım. İşte ondan kaçsak bile otoban kenarında veya işte ne bileyim egzoz dumanıyla falan kirlenmemesi lazım. Ama bir şekilde sıkışıp kalıyor insanlık. Ne yaparsanız yapın. Doğallıktan kaçıyorsunuz. İşte görürsünüz, hani satabilmek için denirler ya böyle, o organiktir bu falan diye. Yani organik de her şey organik. Ben de organiyim mesela. Yani protein, karbonhidrat, lipid içeriyorsak eğer biz de organiyiz de işte o bir çeşit pazarlama çeşidi. Bilemiyorum nereye kadar kaçacağız. Kaçmak lazım ama Bir nasıl olacak ahşap bilmiyorum. Az kasa koyuyoruz. yiyelim. Az yiyelim belki de. İşin şeyi o yani. Az yesek mi acaba? Yani maalesef ki zararlı olan her şeyin de lezzeti çok yüksek, çok güzel. Mesela monosodyum glutamatlı dediğimiz o cipsler var ya. Hadi bakalım yeme yani. Değil mi? Doğru. Değil mi? Ne Bir kadar bir lezzetli. şekilde Gofret bağlıyor. çok zararlı ama çok lezzetli. Organik kısmında zaten klasik insanlarımız olarak tahta bir kasa, içine saman Tabii. yiyoruz. koyduk ve Yumurtalar da organik. mesela evet azıcık böyle kire falan bunalıyor. Organik tabii, öbürü de organik. O da organik ama işte gezen tavuk falan. Yani bilmiyorum, şehirleşmeyle gelen bir takım sıkıntılar bunlar. Ne kadar kaçılabilir bilmiyorum artık. Biraz da şans işi mi acaba? Bilmiyorum, sağlıklı ve uzun yaşamak diye düşünmeden edemiyorum. Sağlıklı beslenmeliyiz arkadaşlar mutlaka, değil mi? Kamu spotu. Sağlıklı, kamu spotu. Sağlıklı beslenmeliyiz. Abur cubur yememeliyiz. Yiyemiyor muyuz? Yiyoruz. Ne yapalım? Bu ginkgo mabet ağacının yapraklarından bir hocamız yaptı mesela. Çok güzel. Bu da Litops taş kaktüsü. Taş, Bu da taş. o Bu- canlı. Tabii canlı Litops.
Ben onu sadece Canlı, taş evet. olarak düşündüm. Hani Yok vazoya değil, yani adı taşı öyle taş koymuşlar ve- kaktüsü diye geçiyor. Evet, bu da Graptopetalum'a benziyor. O olabilir. Şimdi linç de yemeyelim bir yandan da bilemedi falan diye de benziyor. Çok heyecanlıyım, unutmuşum. Dilim sürçtü. İşte bölümü izleyen biyologlardan aşağıda bilen varsa artık yorum olarak Latincesini Evet. iletir. Kötü söz kullanmayın, yasaktır falan. Peki hocam, okulda bir sürü farklı ders veriyorsunuz. Evet. Sizin seçtiğiniz böyle göz bebeğim şu derstir ve bu derse gerçekten her dönem vermekten keyif alırım dediğiniz Evet, ben- bir nokta var mı? Verdiğim dersler sınırlı. Yani çok da fazla dersler vermedim. Araştırma görevlisiyken girdiğim laboratuvarlar vardı. Hani biliyorsunuz biyoloji bölümünün en çok kullandıkları cihaz veya alet mikroskoptur. Hep hani benim yaptığım çalışmalarım da çoğunlukla mikroskop temellidir. Hani bitki biyolojisi çalışıyorum ama mikroskopi temelli diyorum. Hani moleküler biyolog değilim. Hani biraz biyokimyasal moleküler şeylerle desteklemeye çalıştık ama temelimde benim ışık, floresan ve elektron mikroskobi yatar. Laboratuvarlarda da öğrenci arkadaşlarla hep asistanken hep mikroskopta materyallere bakarken aşırı neşir olduk. Hiç sevmediğim sözlerden biri hocam bu mikroskop bozuk değildir. Mutlaka bir yerinde bir şey vardır yani o hallolur yani. Neyse onun dışında verdiğim dersler genel biyoloji dersi, hücre biyolojisi dersi, bitki embriyolojisi dersi verdim. Ama herhalde en çok hücre biyolojisini belki de seviyorum. Çok geniş olduğu için belki de. Halen daha verdiğim dersler onlar. Yani öğrenci arkadaşlarla da aşırı neşir ve bir arada olmayı da çok seviyorum. Herhalde beni genç tutuyor falan diye düşünüyorum. Bazen ama yapıyorum ve çok konuşuyorum falan. Öğrenci arkadaşlara da söyleyeyim. Bu 40 yaş üstünün getirdiği şeylerden biri herhalde. Bir konudan giriyorum, sonu gelmeden başka bir yerlere gitmiş oluyor falan. Aslında bu öğrencilerin derse daha çok tutulmasını sağlıyor. En azından Tutulması bizim mı yoksa düşüncemiz o bu. kaynattık dersi de yaşasın, bu derste geçti gitti falan şeklinde mi bilmiyorum. Genelde sabahları uyuyorlar erken saatlerde. İçleri uyuyor yani gözleri açık da olsa. Hani bir şekilde belki uyandırma şekli diye kullanıyorum bilmiyorum. Yani. Hepsini çok seviyorum uyusalar da. Bizim dersimizde genelde şeydir çünkü hani hoca ne anlatıyorsa anlatsın hiç fark etmez. O anlattığı şey sınavda bir şekilde sorabilir. Göz açık. Bu yüzden 7/24 gözlerimiz ben açık derim ve burası not al. önemli ne güzel belki soru çıkar bundan falan derim ama vizelere baktım da pek de herhalde şey olmamış yani. Dinlememişler herhalde o kısmında. Sadece gözleri açık uyuyarak baktılar herhalde bilemiyorum. O zaman gelsin FF'ler. Yani bilmiyorum işte artık çok da sıfırcı bir hoca değilimdir diye düşünüyorum ama değilim herhalde bilmem. Bilmem. Kendi kendime şey yapmayayım, tanımlamayayım artık öğrenci arkadaşlar tanımlar. Bunu da artık Marmara Üniversitesi biyoloji öğrencileri aşağıya not olarak yazar. Evet oradan Filiz okuruz. hocam bize şu kadar düşük verdi, şu dersinden kaldım. Bakma O isimli falan. dersten kalma konusunda benim de çok komik bir anım var. Zamanında halamın elinden geçmiş bir öğrenci. Oo. Benim şans eseri biyoloji öğretmenim oldu. Lise O bir birinci tane de sınıftayım. seni buldu galiba. Evet, o bir tane halamın dersinden kalan bir tane öğrenci beni buldu ve beni dersinden bıraktı ve kurduğu cümle şuydu: halam beni bıraktı, ben de seni bırakıyorum. Ve o an böyle şey oldum: keşke hiç bahsetmeseydim. Ya bilmiyorum. Bilmiyorum ben hani bunu yaşattığım için çok üzgünüm ama öğrenci arkadaş da kimse karşılıklı gelsek de konuşsak anlaşsak ne olur ne yaptım acaba geri dönüş olur mu bilmiyorum ama çok da üzücü yani ne bileyim hep genelde olumlu dönüşler alırım ama o olmayanı da mesela böyle sana denk gelmiş çok acı yani çok bassızsın ya. Vallahi. Neyse, diğer kuzenlere Kısmete denk bak. gelmesin de bana denk Kısmete gelsin. bak, bilmiyorum. Benim oğlum söylemiyor mesela. Hiç Mantıklı, biyoloji güzel- bilmem ne güzel falan tercih. hiç o konulara girmiyor. Hiç girmiyor. Hiç girmiyor. Güzel tercih. Yazdığınız birçok farklı makale var, birçok farklı tez var. Gerek danışmanlığını yaptınız, gerek içerisinde bulundunuz. Bunların da baktığımız zaman birçok farklı yerden alıntılar alınmış ve atıflar yapılmıştı. Atıf var evet. Bu Çok- atıfların faydası nedir? Ya da bu atıflar ne kadar önemlidir? Neye yol açar? Bizi nereye götürür? Şimdi şöyle o görünürlülükle ilgili bir şey. Yaptığımız çalışmalar ne kadar dikkat çekmiş, ne kadar çok insana ne diyeyim temel veya ışık oluşturmuş gibi onunla alakalı bir şey. En çok bir tane atıf alan yayın, en çoğu söyleyeyim. O da benim hem yüksek lisans hem doktor öğrencim. Kendisi de çok severim, çok çalışkandır, çok akıllıdır. Her bakımdan çok titiz ve tertipli çalışır. Fatma Yanık isimli o zamanki yüksek lisans tezinden çıkan yayındı. Şu an hani en yüksek atıf alanlardan bir tanesi o. Demek ki çok fazla insana ulaşmışız. Onunla birlikte yine başka bir sürü çalışmalar da yaptık. Demek ki hani bayağı bir kişi görmüş, farkına varmış. Birilerinin işine yaramış anlamında. Yani çok da hani şey değil, mütevazi bir atıfımız, bir H indeksimiz, bir şeyimiz var. Şu birkaç senedir de tabii birkaç sene demeyeyim aslında Eylül kendimi avutuyorum da bu idari görev araya da pandemi falan gelince biraz böyle kesintiye uğradı bazı işlerimiz. Hani yapmaya çalıştık ama bir de laboratuvar aşamamız var bizim tabii. Sadece oturup da
Arşiv, yayın, makale, işte kütüphane falan tarayarak olmuyor bizim işlerimiz. Deney yapmak lazım. Biraz hani bu pandemiden dolayı bir kesintiye uğradı. Sırada bekleyen bir şeylerimiz var. İnşallah onları da yayınlarsak yine böyle bir hareketli hale geçeceğiz. Peki hocam, idari görevinizden bahsettiniz. Duyduğum kadarıyla yeni bir görev daha aldınız. Evet. Kısaca bu görevden de bahseder misiniz? Evet. Şimdi ne diyeyim? Yani bölüm başkanı evet olduk Eylül itibariyle. Ondan önce zaten ana bilim dalı başkanlığımız vardı. Daha önceki bölüm başkanımız kendisi hani sağ olsun çok çok fazla emek sarf edip ancak işte diğer idari görevleriyle birlikte ciddi anlamda çok yorulmuştu. İşte bayrak teslimi, bayrak devri falan derler ya, öyle bir şey. İşte şimdi sıra bizde. Biz elimizden geleni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz olabildiğince. Bazen sıfır bütçeyle bir şeyleri güzelleştirmeye çalışıyoruz. Olursa eğer diye şeklinde. İşte şeyde tanıtabilirim ayrıca bu arada bizim bölümümüzü merak eden arkadaşlar için. Bu arada hani öğrencilerimizden çok güzel Instagram'da falan bölümü tanıtan, dersleri tanıtan öğrenci arkadaşlarımız var. Mesela onları da takip ederlerse hem biyoloji bölümüyle ilgili fikirleri olabilir. Özellikle hani lisede okuyup da biyoloji veya moleküler biyoloji okuyanlar için. İlk öğrenci geçmişimiz bizim ta Fındıkzade'deki bir binaya dayanıyor biyoloji bölümünün. O zaman tabii öğrenci alınmıyordu. İlk öğrenci 1996 yılında bizim bu Göztepe'deki kampüse taşınmayla birlikte oluyor. Ben o ilk öğrencilerden biriyim. Ondan sonra devam edecek şekilde çok uzun yıllardır kim bilir bilmem kaçıncı mezunlarımızı veriyoruz. Bayağı bir olmuş yani 26 yıl falan olmuş herhalde. Bayağı bir mezun verdik. 20 kişiyle başladık. Bir ara 70 kişiye kadar çıktık. İkinci eğitim programımız açıldı. Şu anda kontenjanımız 60. Tabii bayağı tercih edilen ilk 5'teyiz. Üniversite biyoloji bölümlerinden bir tanesiyiz. Bizim önümüzde İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe falan var. Ciddi anlamda tercih ediliyoruz. Biz de hani öğrenci arkadaşlarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Bizden mezun olunca çok fazla farklı alanlarda çalışan bir sürü öğrenci arkadaşımız var. Yani hepsiyle de görüşmeye çalışıyoruz ama sosyal medyadan tabii oluyor daha çok. Ziyaret edenler oluyor sağ olsunlar. Başka mesela bölümle ilgili. O arkadaşların linklerini aşağıya iletiyor oluruz. Bir tane var özellikle biyoloji günlüğü var. Tıklayarak inceleyebilirsiniz onları O da da olabilir. Doğru günlüklerini. veririz. 3. sınıf öğrencimiz var mesela aktif şekilde. Çok güzel bir kulübümüz var. Biyolojik Bilimler Kulübümüz. Ellerinden geldiğince aktif olarak çalışıyorlar. Çok yeni ödüllerle döndüler. Birinci oldular proje yarışmalarında falan. Kendilerini de tekrar tebrik ediyorum. Biyoloji web sayfamızı takip ederlerse o linki de bırakırım. Tüm gelişmeler orada var. Gerek lisans gerek lisansüstü düzeyde merak edenler için, ilgilenenler için. Yeni daha Eylül ayında Fen Fakültesi olduk. Fen Edebiyat Fakültesiydik. Fen ve Edebiyat ayrıldı. Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi oldu. Tüm Türkiye'de olan bir şey bu zaten. Onlardan biri de bizdik. Fen Fakültesi bünyesi altındayız artık. 5 bölümle birlikte. Kampüsümüz Göztepe'de. Oldukça ne diyeyim? Oldukça merkezi bir yer ve rahat bir yerde. Evet. Çok rahat Marmaray, bir yerde. metro, otobüs. Tabii yani şey sorularını mesela çok rastlıyoruz. Başıbüyük tarafına falan taşındınız mı diye. Biz değil. Teknik eğitimde eskiden sonra teknoloji fakültesi oldu. Bu fakülteyle birlikte mühendislik fakültesi gitti Başıbüyük kampüsüne. Oradan da işte ara ara ring seferlerimiz var. Oraya da sanırım toplu taşıma şeklinde bir şeyler ayarlanıyor. Şeye çok yakın. Küçükyalı metroya sanırım bir ring seferi falan var. Şimdilik orada. Bizim de öyle bir planlarımız var. Yani Fen Fakültesi de taşınacak şekilde ama biraz tabii zaman alacak. Şu anda biz Göztepe'deyiz. Oldukça merkezi bir yerde. Haklısınız. Evet. Evet. Neden hocam hocam podcast? Hocam nereden çıktı? Hocam lafı nereden çıktı? Hem ekibimizde Ankaralı arkadaşlarımız var. Onların sürekli Ankara'da duydukları bir şey. ODTÜ geleneği. Hocam, herkes hocam. Bunun haricinde bir bilgiyi başka birisine aktarabilecek kadar bilen bir kişiye başka şekilde Türkçe'de ithaf etmek çok zor aslında. Yani eğer siz bir şey biliyorsanız ve karşı tarafa bunu aktarabilecekseniz aslında orada bir nevi hocalık yapmış oluyorsunuz siz ona. Hem yol gösteriyorsunuz hem o konuyu anlatıyorsunuz. Adını bilmediğin insanları da derler ya hocam, hacım ya da şey. Eskiden şefim vardı, daha geçmişte şey vardı, kaptan falan böyle. Öğrencilerin yaptığı projelerden bahsettik. Bu projeler için birçok farklı... Hayır, ciddileşmedim. Buyurun. Birçok farklı fonlama gerekiyor ve bu öğrencilerin aslında desteklenmesi gerekiyor. Bunun için hem bizim dinleyicilerimizden sizlerle irtibata geçebilecekleri bir alan var mıdır? Hem de sizce bunlar yeterli mi? Şimdi
Şöyle bir şey, fonlama deyince bir lisans öğrencilerimizle ilgili küçük bir duyuru yapayım. Bunu hem web sayfamızda hem fakültenin web sayfasında yayınladık. TÜBİTAK'ın lisans öğrencilerine yönelik çeşitli destekleri var. Mesela 2209, biri A olan A lisans öğrencileri, 2209B o da bu sanayi işbirliği halinde. Bizim bölümümüzden 9 tane öğrenci grubu 2209'da daha yeni açıklandı, desteklendi. 2 tane benim, 1 tane Aslan Hoca'yla, 3 tane Yavuz Hocamız var, 3 tane de Ajda Hoca'yla. Lisans öğrencilerimiz bayağı girip laboratuvara küçük çaplı, belki hani bir yüksek lisans projesine benzer çeşitli çalışmalar gerçekleştirmek üzere desteklendiler. 9 tane projemiz. Kendilerine hem danışman hocalarımızı hem de öğrenci arkadaşlarımızı çok çok tebrik ediyorum. Lisansüstü düzeyde de şimdi her üniversitede olduğu gibi bir araştırma fonu vardır. Yüksek lisans doktora seviyesinde desteklenen veya yine farklı kapsamlı projeleri olur. BAP dediğimiz. Burayla desteklenebiliyorlar veya yine TÜBİTAK destekli çeşitli projeler, çeşitli Avrupa Birliği projeleri var. Bunlarla böyle desteklenerek, fonlanarak çalışmalar sürdürülebiliyor. Şimdi bu tabii ya üniversite içinden kişilerle bir ekip oluşturarak ya danışman hoca arasında genelde BAP'lar bu şekilde oluyor veya işte farklı üniversitelerden farklı mesela biz TAGEM'le örnek olarak hani çalışabiliyoruz. Bitki çalışanları için söyleyeyim. Çeşitli merkezlerle, çeşitli enstitülerle veya uluslararası benzer şekilde çalışan üniversiteden iştirakçilerle çalışılabiliyor. Bunlar için tabii çok güzel çalışıp çok da böyle farklı projeler ortaya koymak gerekiyor. Bayağı ciddi anlamda emek sarf ediliyor. Bölümde de böyle bir hocamız var. Kendisiyle iletişim kurmanız için biraz sonra size de yardımcı olacağım. Bu şekilde projeler alınabiliyor. Çünkü parasız hiçbir çalışma yürütülmüyor. Mutlaka bir fona ihtiyaç var. Çok zor. Dinleyicilerimizin arasında sponsor olmak isteyen olursa çok iyi olur. İletişim bilgileri olarak sizin mailinizi aşağıya ekleyelim o zaman. Evet. filiz.vardar@gmail.com şimdi buradan da söyleyeyim. Evet, sponsor olursanız çok mutlu oluruz. Mesela öğrenci arkadaşlarımıza çok daha iyi şartlarda laboratuvarda mesela mikroskoplarımızın mesela zamanla kullanıldıkça ufak tefek ihtiyaçları, küçük teknik destekleri olabiliyor. Sponsor olmak isteyen varsa firma, kapıya ismini de yazarız, teşekkür de ederiz her türlü platformdan, her türlü konuda yardımcı da oluruz. Açığız, her türlü fikri açığız, dinleriz yani. Peki hocam, farklı ülkelerde izlenen farklı yöntemler var aslında akademi çalışmaları için. Evet. Bunlar için de örnek vermek gerekirse Amerika'da önce hoca gidip fonu topluyor, ardından bu çalışma için öğrencileri almaya başlıyor fona. Türkiye'de bu işler daha çok nasıl yürüyor? Siz önce bir fon mu buluyorsunuz yoksa sonradan mı fon geliyor size? Şimdi şöyle bir genelleme yapmayayım. Bildiğim kadarıyla yurt dışı diye yuvarlak konuşayım. İşte bir researcher bir de lecturer'lar oluyor. Yani bir ders veren bir de araştırmacılar. Şimdi bu araştırmacıların da proje yapmaları gerekiyor. Yaptığı projede bir ekip oluşturması gerekiyor. Bizde de aynen TÜBİTAK'ta benzer şekilde şeyler var. İşte bir ekibimizi oluşturuyoruz. Onun dışında bir ayrıca bursiyerlerimiz var. Bunlar yüksek lisans doktora öğrencileri oluyor. Bu şekilde destekleniyor. Benzer destekler bizde de var. Yani bir ekip oluşturuyoruz. Uzman alanında uzman hocalar tarafından. Bir de bursiyerler var. Hem konuyu öğrenecek baştan sona. Arada belki gerektiğinde yüksek lisans doktora tezlerinin bir kısmını yapacak. Hem çalışıp laboratuvarda yeni uzmanlar yetiştirecek şekilde. Benzer destekler bizde de var. Biraz hani karıştırıp, inceleyip, araştırıp bakmak gerekiyor. Ciddi anlamda hani TÜBİTAK temelli mesela. Veya bazen de işte çalışmanızın tipine göre, ben hep biyoloji üstünden konuşuyorum ama KOSGEB'le de ortak olabiliyor. İşte üniversite sanayi işbirlikleri yapılabiliyor. Çeşitli destekler bulabiliyorsunuz yani sadece araştırmak gerekiyor. Ama tabii birazcık da vakit bulabilirseniz ciddi anlamda üzerimizde genel olarak akademisyenlerin üzerinde yük olabiliyor. Hem eğitim öğretimde destek olmaya çalışıyoruz hem bir yandan idari işlerimiz var. Bir yandan araştırma, yüksek lisans doktora öğrencileri. Yani çok aslında bir akademisyen çok yoğun olabiliyor. Çok fazla parçaya bölünmek zorunda kalabiliyor. Peki hocam bu yükü... Mesela arada yeğenleriniz falan gelip sizden bir şeyler isteyebiliyor. Ödevleri falan alabiliyorlar. İşte projeleri falan bir yardımcı olur musun hala şeklinde? Veya bilmiyorum ne bileyim teyzesi olanlar, amcası olanlar olabiliyor. Arada böyle çıkıyorlar. Geliyorsunuz ve diyorsunuz ki hala röportaj yapacağız. Evet. Hala falan diye gelebiliyorlar. Peki hocam bu yükün dağıtılması konusunda sizce ne yapılabilir? Yani şu anda yapılmayanlardan ne yapılsa daha iyi olabilir? Yani bu
Personel sayısıyla alakalı bazı konular. Yani buna ayrılacak belki de bütçe falan olmadığı için az sayıda personelle çalışıyoruz. Bu hani her alanda. Az sayıda çalıştığı için çok fazla yük biniyor. Mesela daha fazla sayıda araştırma görevlimiz olsaydı mesela herkes çok daha rahat örneğin laboratuvarda çalışabilirdi belki. Örnek bu bir tanesi. İşte çeşitli idari anlamda eksik personel sayısından dolayı bizim üzerimize yük binebiliyor. Daha fazla sayıda mesela öğretim üyemiz olsaydı ki kadro çok zor gelebiliyor. Böyle sıkıntı olabiliyor. İşte 50D'li öğrencilerin problemleri olabiliyor. 50D demek şöyle, buraya araştırma görevlisi olarak giriyorlar ancak doktorası tamamlandıktan sonra eğer kadro bulamazlarsa maalesef sözleşmesi tamamlandığı için ayrılmak zorunda kalabiliyorlar. Keşke bu kadar yetişmiş elemanlarımız, bu kadar güzel yetişmiş uzmanlarımız bizimle devamlı kalsa da hep birlikte mesela çalışmalarımıza devam edebilsek. Ama bunlar hep böyle bir sıkıntı olarak yaşanıyor. Çoğu yerde de benzer problemler var. Sadece biyolojide değil, sadece fen fakültesinde değil. Çoğu üniversitemizde böyle bir yetişmiş uzman eksikliği olabiliyor. Teşekkürler. Yani ara ara çok rahatlıyoruz. Ara ara yeri geldiği zaman bu tür eksiklikleri yaşayabiliyoruz. Akademide el almak ve el vermek aslında değinmek istediğim bir tarafta o. Yani sizi bir hocanın yetiştirmesi ve sizin aslında alttaki öğrencileri yetiştirip kendi yerinize yerleştirmeniz. Bunlar burada ne kadar yaygın? Özellikle biyoloji fakültesinde. Sizin böyle bir hocanız oldu mu? Sizin böyle öğrencileriniz var mı? Var. Profesör Doktor Meral Ünal hocamız bizi yetiştirdi. Kendisi bitki embriyosu alanında özellikle Türkiye'de mesela tektir. Tek kendisinin bir kitabı vardı. Kendisini saygıyla, sevgiyle ne denir selamlıyorum. O bizi yetiştirdi. O doktora hocamdı. Yüksek lisans tez danışmanı hocam. Emekli olduktan sonra kendisiyle çalışmaya başladık. Sağ olsun çok fazla şey öğrendim. Çok fazla kapı açtı bize. Benden sonra yetişen mesela doçent doktor Aslan Çetin Başgenç, o da onunla birlikte yetişip doktorasını, yüksek lisansını tamamlayıp bölüme elinden gelince katkı yapan hocalar. El almak, el vermek önemli. Çeşitlilik de çok güzel bir şey. Devamlılık önemlidir. Mesela bize uygun bir laboratuvar kurduk örneğin. Eğer devamı gelmiyorsa boşu boşuna yapılmış, boşuna harcanmış bir milli servet oluyor. O yüzden hani bu işin devam ettirilmesi çok çok önemli. Bölümümüzde de mesela çok farklı alanlarda çalışan, yetiştirdiği yüksek lisans doktora öğrencileriyle, asistanlarıyla devam eden hocalarımız var. Yani dileriz ki bu kadromuz çok daha kalabalıklaşsın, ciddi güzel ekiplerimiz olsun ve birlikte çalışalım. Peki hocam, üniversite dışında da deneyim kazanabildiğinden bahsettik biyologların aslında. Üniversite dışında deneyim kazanıp geriye üniversiteye dönmek sizce ne kadar önemli? Ya da bu kariyer hedefinde yapılması gereken bir şey mi? Yani yapılabilir tabii ki. Mesela lisans döneminden bakarsak staj yapıyor öğrenci arkadaşlarımız. Ufku genişliyor. Mesela staj yerlerinde iş bulabiliyorlar, devam edebiliyorlar. Bunun dışında şöyle bir şey de olabilir tabii. Bu sadece lisans düzeyinde anlattıklarım. Lisansüstü düzeyde yüksek lisans veya doktora kapsamında tamamen yüksek lisansını tamamlamak üzere de olabilir veya doktorasını veya işte çalışmasının bir kısmını, bir ayağını yapmak için çeşitli işte programlarla 6 ay, 1 yılına gidip gelenler de olabilir. Bunlar böyle farklı bakış açıları getiriyor. Bize de faydası oluyor. Gidene faydası çok daha fazla, gidip gelene, dönene bize de ayrıca faydası oluyor. Hani bu tür işlemlerin çok daha yaygın hale getirilmesi gerekiyor. Bir şekilde desteklenmesi gerekiyor bunu yapacak olan öğretim üyelerinin. Tabii bir takım zorluklar oluyor gitme gelme sırasında falan. Ama çok önemli katkılar sağlıyor. Gidip gelen öğretim üyelerinin de mesela desteklenip öğrendiklerini burada tekrar devam ettirebilmesi için desteklenmesi gerekiyor. Önemli. Hem gidenin kariyeri açısından hem de bize katkı sağlayacağı faydalar açısından. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu kadar mı? Son olarak dinleyicilerimize mesleği ve bölümü tercih etmek isteyenlere tavsiyeniz nedir? Evet, tavsiyemiz nedir? Ben biyolojiyi çok severek okudum. Belki de şanslıydım. O yüzden akademik hayatıma devam edebildim. Biraz şans işi, biraz ne kadar çabalıyorsunuz onunla ilgili. Sadece biyolojiyle ilgili değil yani çoğu meslek alanında da öyle. Sevgili biyologlar, biliyorsunuz hepiniz biyoloji oldukça dinamik bir bilim dalı. Kendinizi sürekli taze olarak tutmanız gerekiyor. Okumaktan vazgeçmeyin, çalışmaktan, öğrenmekten vazgeçmeyin. Not kaygısıyla öğrenmeyiniz lütfen. Yani not gelip geçicidir, 100 alsanız işte 40'la geçseniz de bunun bir önemi yok. O size ne kadar katkı sağlıyor. Önemli olan bu. İleride mesleğinizde
Ne kadar kullanabiliyorsunuz? Önemli olan bu. Kendinizi ne kadar geliştirebiliyorsunuz? Çok önemli bu. O yüzden stajyerleri arayabilirsiniz. Bir sürü kulüpler var. Bunlara katılabilirsiniz. Biyoloji öğrencileri için lisansüstü çeşitli yarışmalar var. Çeşitli konferanslar var. Bunlara katılmanız çok önemli. Şimdi bu pandemiyle birlikte çoğu şey de online olarak yapılabildiği için erişmeniz çok daha kolay. Hatta yurt dışındaki bir sürü üniversitenin açık open dersleri falan var. Bunları takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu da size açılacak olan kapıların sayısını arttıracaktır. Hocam bu sınavda çıkacak mı diye sormayın lütfen. Siz meslek açısından bir şeyler öğretiyoruz. Lütfen dinleyiniz. Bunları aradan da küçük mesajlar veriyorum. Ondan sonra bir şey daha söylemek istiyorum. Vize finallere dahil, ona göre çalışın. Evet, buradan da finallerde çıkacak. Alın evet, bakalım. hocam test mi soracaksınız falan. Klasik bir sorusu. Hocam doğru yanlış olacak mı? Doğru Boşluk yanlış doldurma. olacak. Burada bir tanesi doğru, bir tanesi yanlış. Yanlış mı doğru mu bu cümle falan gibilerde. Oluyor öyle. Heyecanla tabii sorulmuş sorular. Vazgeçmeyin sevgili biyolog arkadaşlarım. Asla vazgeçmeyin. Hedefinizi belirleyin. O yolda ilerleyin. Peki hocam, katıldığınız birçok farklı hem yurt dışında hem yurt içinde konferans oldu. Evet, Bu konferanslar evet. size ne kattı? Konferanslar ne kadar önemli? Özellikle bir konferansa konuşmacı olarak gitmek için ne yapılabilir? Şöyle bir şey, yabancı dil çok önemliymiş. Ben onu şey yaptım. Hani yıllarca yazdık, okuduk, çizdik, bir şeyler yaptık falan ama böyle bir sakin olup da kendini rahat olarak konuşurken ifade etmek çok önemliymiş. Ben bunu söylüyorum. Bu kendimle, şahsımla ilgili bir şey. Onun dışında şöyle bir şey. Bizde genellikle şeydir, insanlar soru sorulmasın diye kaçar. Ben de yaparım yani, o sorulması falan. Aslında biliyoruzdur ama ne bileyim, birazcık hani üşeniyor muyuz acaba ya da ne bileyim çekiniyor muyuz? Önemli değil, bilmiyorsanız bilmiyorum dersiniz. Hani kaçarız ya bilmiyorum demekten. Bilmiyorsak bilmiyoruz, araştırırız, bakarız, öğreniriz. Ama diğer ülkelerde genelde böyle insanlar bekliyorlar, yaptığım çalışmayla ilgilendim mi, ilgilenmedim mi şeklinde böyle soru sorulmasını. O yüzden genç arkadaşlar bu tür şeylere katıldığı zaman çok dikkatle dinlesinler. Soru sormaktan korkmasınlar, çekinmesinler. Soru sorulmasından da korkup çekinmesinler. Ve mutlaka bir tane yabancı dili kendisini ifade edecek şekilde iyice öğrenmeye çalışsınlar. Şu anda eskiden sadece kurslar yoluyla, eski dediğim bizim yaşlarımızda, siz çok gençlersiniz tabii, yeni kuşak. Biz Y kuşağı mı oluyoruz? Siz Z oluyorsanız eğer. Muhtemelen herhalde Y. X, yuh, X dedi. Ne diyorsun ya? X dedi. Hala düşünüyor. X 80'ler, Y işte 90'lar. Ha, tamam oldu. Neyse sormamış olayım soruyu. Kuşakları bilmiyorum. Eskiden kursa gitmek zorunda kalıyordunuz işte falan filan. Şu anda her şeyi online olarak, yolda cep telefonundan dinleyerek, işte bir iki karşılıklı pratik yaparak, online tekrar bağlanarak bunu rahatlıkla halledebilirsiniz. Çok daha az cüzi miktarlara. Sadece biraz üstüne düşmek önemli olan. Çok hızlı bir şekilde, hazır zihninizde açıkken bunları mutlaka yabancı dil öğrenin. Mutlaka bence veri bilimleriyle ilişkili bir şeylerle, hani yazılım öğren meşhur ya, hakikaten biraz bilmek önemli böyle bir şeyleri. Çünkü biyoinformatik, özellikle işte bilgisayar alanında programlama çok önde gelen konulardan bir tanesi. Hani geçmiş dönemde mikroskopi çok önemliymiş 1950'lerde falan filan. Sonra işte moleküler biyoloji, biyoteknoloji falan. Şimdi sırada bu yapay zeka, işte veri bilimleri, biyoinformatik falan tarzında olan konular çok çok popüler demeyeyim de bilime hizmet eden önemli konular. O yüzden bunları öğrenmeye çalışın. Hazır öğrencilik süresince bol bol şeyler öğrenirken araya bir de bunları koyun. Buna benzer dersler seçin. Ne bileyim, konuk olarak girin. Konuyla ilgili bir sürü internette dersler var. Onları oturun, seyredin, izleyin. Meraklı olun, ilgili olun. Biraz pandemide sanırım oldu, bu geriledi gibi geliyor bana. Bu ilgi, alaka. Biraz sanki bir böyle bir toprak atılmış gibi öğrencilerin üstüne bir böyle. Hepsine ulaşabiliyorduk pandemide. Sınav olduğu anda aslında sınavın cevapları da elimizde oluyordu. Bu sebeple öğrenciler de biraz sanki daha kolaylık daha fazla. biraz daha araştırmaktan sanki uzaklaşıp öğrenmekten İtirafta bulundu uzaklaştık. bu arada, soruların cevapları elimdeydi diye. Buradan tüm hocalarıma söylemiş olayım. Evet. Artık mezun mu olamayız? Ne oluruz Bilemiyoruz bilemiyorum. artık. Bilemiyoruz. Çıkışta ne olacak bilmiyoruz yani. Yani bilmiyorum, biraz ilginiz artsın etrafa, sağa sola. Ne olursa Mesela olsun. İngilizce öğrenmeye çalışıyorsanız eğer, şu an aşağıda bulunan altyazı ikonundan İngilizce altyazıyı açarak bu videoyu dinlemeye devam edebilirsiniz. Öyle mi? Ha, iyi bir noktaya parmak basmışız o zaman. Evet. Evet, İngilizce önemli ya.
İngilizce önemli. Belki de ben çok fazla dert ettiğim için bu kadar üstünde duruyorum ben. Hani konuşamıyorum falan diye çekiniyorum ama biraz herhalde bir heyecan, bir takılma, bir tıkanıklık falan var. Oluyor yani, öyle yazıyoruz, okuyoruz falan da. Hocam bir yandan yeni bir üniversiteye başladığınızdan bahsetmiştiniz. Çok güzel hatırlıyorum. Ben bunu söylemekten zevk duyuyorum da 10 Aralık'ta vizem var. Hiç henüz çalışmadım, bilmiyorum. İnşallah bir 50 falan alırım. Öğrenci arkadaşlarım, ben bilgisayar programlama açık öğretim 2. üniversiteye kaydoldum. Çünkü eşim, oğlumun da ilgisi var. Yeğenim de mühendislik okuyor zaten. Bilgisayar programlama öğrenebilirim diye düşündüm. Biraz böyle çalışıyorum falan ara ara. Öyle bir bakalım yani nasıl olacak. İnşallah şey yaparız yani, bir 50 falan alırız da evdekilere en azından gururla bakın geçtim falan diye şey yaparım. Ben de artık kodlayabiliyorum. Evet, bir tane hocamız var. Doktor öğretim üyesi Salim Süner. Biyoloji için programlama diye bu sene bir seçmeli ders açtı. Fırsat buldukça ona da katılmaya çalışıyorum. Kendisine de teşekkür ederiz bu şekilde. Öğrenci arkadaşlarımızın böyle bir güzel dersten faydalanmasına vesile olduğu için. Kendisi de konuyla çok güzel ilgileniyor. Bilmiyorum, adını anmadığımız bir sürü hocalarımız vardır bölümümüzde. Belki Sırasıyla onlara herkes, gideriz. evet, Sırasıyla hepsiyle röportaj yapar, sırasıyla almış gidilir. oluruz. Evet, özellikle moleküler biyoloji, bitki biyoteknolojisi alanında çalışan, isim sayayım, ilgisi olan vardır. Bu arada Avesis üzerinden bütün öğretim üyelerimize veya işte biyoloji web sayfası üzerinden bütün öğretim üyelerimizin sistemlerine girip hangi konuda çalışıyorlar, hangi alanda uzmanlar, hangi çalışmaları yapmışlar öğrenebilirsiniz. Hepsi web sayfamızda var. Web sayfasının linkini de aşağıya bırakalım. bırakırız. Bölümümüzle ilgili her türlü soru. Ben iletişim bilgimi de şey yaptım. Özellikle hani lise çağında olup bölüm seçmek isteyen, üniversite sınavına girecek veya lisans düzeyinde gelenler soru sorabilirsiniz konuyla ilgili olarak. Mesela Hatta geçen hocam, yaz staja geldi 2-3 tane arkadaşımız. Hani fırsatı olan, imkanı olan hocalarımız yaz stajlarını bizim burada laboratuvarlarımızda gerçekleştirmek üzere öğrenci de kabul edebiliyorlar. Hocam hatta şöyle bir şey yapalım. Tercih döneminden önce gelip bölümlerin tek tek tanıtım videolarını çekip kanalda yayınlayalım. O da olabilir. O da olabilir. Haziran ayı Bizim standlarda itibariyle kuruluyor. aşağıda bizim tanıtım videolarımızı da bulabiliyor olacaksınız arkadaşlar. Evet. O zaman ilk bölümün sözünü de Filiz hocamdan almış olduk. Haziran'da böylelikle. gene geliyorsunuz yani. Öyle mi? Evet hocam. Tamam. Hocam tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim ben. Öyle peki. Tamam. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Aşağıdan abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Böyle bakıyoruz kameraya. Yeter. Sevgiler.